Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Günaydın sevgili izleyiciler. Ben kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik. Bugün sizlere su diyeti tedavisi nedir, nasıl yapılır, su diyet tedavisinin faydaları nelerdir, su diyet tedavisi hangi hastalıklara fayda sağlar, su diyet tedavisinin mekanizması nedir, onlardan bahsedeceğim. Peki su diyet tedavisi nedir, nasıl yapılır? Sevgili izleyiciler, su diyet tedavisi tek besinle yapılan bir diyet programıdır. Nasıl? 30 gün boyunca kişiye tek bir besin veriliyor. Bu besin nasıl bir besin olmalı? İçinde yağ içermeyecek, içinde protein olmayan bir besin. Yani turp olabilir, marul olabilir, roka olabilir, dereotu olabilir, maydanoz olabilir, salatalık olabilir, bal olabilir, badem olabilir, yoğurt olabilir. Buna benzer besinler, tek bir besin, işte bunun içinde örnek veriyorum. 30 gün boyunca hastaya ya da kişiye deniliyor ki sadece marulla besleneceksin. Yanına çay, kahve, su, soda, limon serbest. Onu da istediğin kadar içebilirsin. 30 gün boyunca istediğin kadar marul, istediğin zaman diliminde yiyebilirsin. Sınırsız. İstediğin kadar çay, kahve, su, soda, limon içebilirsin. Ve yanına da toksinlerin atılımını kolaylaştırsın diye bitkisel bir detoks karışımı veriliyor. Ve yanına da belli ölçeklerde kullanılmak üzere bir bağırsak temizleyici veriliyor. Ve 30 gün boyunca bu şekilde devam ediliyor. Eğer kişinin kilosu, boyu ve şikayetlerine göre programın süresi ayarlanıyor. 30 günse 30 gün boyunca bu şekilde devam edilir. Eğer kilo da fazla ise o zaman 60 gün. Hem kronik hastalıkları var hem kilosu varsa 60 gün deniliyor. Eğer kilo çok fazla ise o zaman 90 gün deniliyor. Ve hem kronik hastalığı var hem kilo da çok fazla ise 90 gün veriliyor, süre ayarlanıyor. İşte ilk 30 gün tek besin. 30 günden sonra besin değiştiriliyor, çeşidi değiştiriliyor. Kişinin o süre içerisinde verdiği kilo veya şikayetlerin durumuna göre besin değiştiriliyor. Yine tek besinle devam ediliyor. 60 güne tamamlanıyor. Verdiği kilo ya da şikayetler dikkate alınarak 60 günden sonra yine tek besinle devam ediliyor. 90 güne tamamlanıyor. Eğer 90 günlük süre verilmişse kişiye. Bu süre içerisinde kişi o besinleri sınırsız tüketebiliyor. Çay, kahve, su, soda, limon gibi içecekleri sınırsız tüketebiliyor. Ve özellikle ilk 30 günde belli ölçeklerde bağırsak temizleyicini kullanıyor. Toksinler bağırsakta birikmesin diye. Ve bu şekilde program uygulanıyor. Tekrar ediyorum, sürede kişinin kilosu, boyu şikayetlerine göre ayarlanıyor. En az 30 gün olmak üzere 60 gün, 90 gün. Bu süreler, su diyet tedavisi bu süreler içerisinde bittikten sonra da hastalara 3 ay boyunca tek öğün beslenmeli koruma diyeti veriliyor. Yani bir hasta kronik hastalıklar için başvurmuşsa 30 gün su diyeti, 3 ay koruma diyeti, toplamda 4 ay boyunca doktor takibinde yapıyor. Yine 60 günse 2 ay su diyeti, 3 ay koruma, 5 ay boyunca doktor takibinde programı devam ettiriyor. Eğer 90 günse de 3 ay su diyeti, 3 ay tek yönlü beslenmeli koruma diyeti, toplam 6 ay boyunca takip ediliyor ve bu şekilde hastanın hem vücudundaki çöpler, toksinler, ağır metaller, artık maddeler temizlenme hedefleniyor hem de psikolojik açlık, acıkma hissi, duygusal açlığı yok etmek hedefleniyor. Bu su diyet tedavisi bu şekilde yapılıyor. Peki su diyet tedavisinin mekanizması nasıldır? Şimdi biz insanların günlük bir yeme kapasitesi var. Yeme değil de yani bir besin, vücudun ihtiyacı olan bir besin kapasitesi var. Bu besin kapasitesi günlük 350 gramla ya da 400 gramla 500 gram arasındadır. 500 gramın üzerinde beslendiği zaman, kişinin tabii vücut yapısına göre değişiyor, 500 gramın üstünde beslendiği zaman vücuttaki besin miktarı fazlalaşıyor. Vücut fazla besin alıyor. Dolayısıyla bu fazla besinler vücuda yaramıyor. Vücut bunları depoluyor. Eğer 400 gramın ya da 350 gramın altında beslendiğiniz zaman, günlük besin aldığınız zaman da bu sefer dengede beslenmiş oluyor. Vücudun otofaz sistemi sürekli aktif çalışıyor. Aktif çalıştığı için vücutta birikim olmuyor. Fazla olanları da rahatlıkla vücut dışarı atıyor. Dolayısıyla sürekli organlar sıkıntı yaşamadan çalışmış oluyor. İşte su diyeti tedavisi de bunu yapıyor. Vücudun otofaz sistemini aktif hale getiriyor. Su diyet tedavisi yapan bir kişi günde 400 gram ya da 300 gramın altında besin almış oluyor. Besin aldığı için de vücudun otofaz sistemi aktif oluyor. Otofaz sistemi nedir? Vücudun bağışıklık hücreleri.
Vücudun bağışıklık hücreleri 400 gramın altında vücut besin aldığı zaman gerekli beslenmeyi sağlamadığı için, beslenemediği için vücutta birikmiş olan çöplere, toksinlere, ağır metallere, artık maddelere ve depolanmış o bozulmuş besinlere saldırıyor ve o besinleri parçalıyor, o mikropları parçalayıp vücut boşluklarına dışarı atıyor. Solunum yoluyla, bağırsak yoluyla, deri yoluyla, ağız yoluyla bunları artıklarını dışarı atar. Kendisine gerekli olan besinleri de burada sağlar ve bu şekilde otofaz sistemi çalışmış olur. Otofaz sistemi su diyeti tedavisinin 3. gününden başlayıp 30. gününe kadar devam eder. 30. güne kadar geldiği zaman da vücut %90-95 oranda bütün çöplerde, toksinlerde, ağır metallerde arınmış oluyor ve temizlenmiş oluyor. İşte bu çöpler ve bu toksinler, bu ağır metaller vücutta atıldığı için de kronik hastalıklarda kendiliğinden iyileşmiş oluyor. Ve aynı zaman bu süre içerisinde de yaklaşık su diyeti, 30 gün su diyet tedavisi yapan kişi 8-10 kiloda zayıflamış oluyor. Su diyet tedavisi bu şekilde yapılıyor. Mekanizması da bu şekildedir. Diğer bir mekanizması da şimdi zayıflamak için biz sürekli diyet yaparız. Sürekli diyetisyen gezeriz. Cerrahi operasyonlar geçiririz. Mide ameliyatı oluruz ama bir türlü kilo veremeyiz. Aslında kilo verme olayı beyinde bitmeli. Çünkü yeme ve içme olayı tamamen psikolojik. Vücudun ihtiyacı değil. Vücudun belli bir ihtiyacı var. Onun üzerindeki yeme isteği tamamen psikolojik. İşte biz o psikolojiyi yenmemiz gerekiyor. Acıkma hissini, duygusal açlığı, psikolojik açlığı yenmediğimiz sürece kalıcı bir şekilde kilo veremeyiz. İşte su diyet tedavisi de 30 gün, 60 gün, 90 gün boyunca yaptığımız zaman psikolojik açlık yok oluyor. Acıkma hissi yok oluyor. Duygusal açlık yok oluyor. Beyin açlığı öğreniyor. Vücut açlığı öğreniyor. Az yemeyi öğreniyor ve vücudun kapasitesi kadar beslenmeyi öğreniyoruz. Ve bundan sonra da vücudun kapasitesi kadar beslendiğimiz için de ve bu süreci de günde tek öğün beslenmeyle devam ettirip rutin hayatımızda günde tek öğün beslenme girdiği zaman verdiğimiz kilolar kalıcı oluyor. Vücudun kapasitesi kadar beslenmiş oluyoruz. Vücudumuzda birikim, çöp birikimi, artık madde birikimi olmuyor. Hem organlarımız sağlıklı oluyor, hem ideal kilomuza gelmiş oluyoruz, hem de sağlıklı bir yaşamımız oluyor, ömrümüz uzamış oluyor. Bu da su diyet tedavisinin mekanizmaları. Peki su diyet tedavisinin faydaları nelerdir? Su diyet tedavisinin temel faydası, öncelikli faydası kronik hastalıklarda kurtulmak. Peki kronik hastalık nedir? Kronik hastalık ömür boyu süren, tanısı konulmayan, tedavisi olmayan hastalıklardır. Bunlara kronik hastalıklar denilir. İşte doktora gittiğin zaman doktor sana der ki ömür boyu bu hastalıkta yaşamayı öğreneceksin, ömür boyu bu ilacı kullanacaksın, düzenli bir şekilde ayda, 2 ayda bir kontrollere gelip tetkik tahlillerini yapacaksın. Ve hayatın hep böyle geçer. Kronik hastalıklarda öyledir ki bir tane ilaçla başlarsın, yıllar içerisinde 3-4-5 tane ilaca kadar çıkarsın. Bir hastalıkla başlarsın, yıllar sonra, 10 yıllar sonra 7-8 tane hastalık ilave olur kronik hastalıklara. Ve kronik hastalıklar ilerledikçe organ yetmezliğine doğru gider. Genelde kronik hastalıklarda organ yetmezlik ön plana çıktığı zaman ileriki yaşlarda erken ömrü kısaltır. O nedenle kronik hastalıklara sebebi önemlidir. Peki sebebi nedir? Şimdi dikkat ederseniz çocukluk çağında kronik hastalık yoktur. Ergenlik çağında kronik hastalık yoktur. Gençlikte yoktur. Ne zaman 30-35 yaşına geldiğimiz zaman kronik hastalıklar başlar. Neden 30-35 yaşından sonra kronik hastalıklar başlar? İşte temel nedeni şu. Çocukluktan itibaren maruz kaldığımız hastalıklara bağlı vücutta biriken toksinler, beslenme zehirlenmesine bağlı vücutta biriken toksinler, çevresel kimyasal faktörlere maruz kalmamız sonucu organların hasar görmesi, hücrelerin yaşlanması ve onların çöp olarak vücutta birikmesi, aynı zamanda en önemlisi sürekli vücudumuzun kapasitesi üzerinde beslene vücut sürekli bu fazla besinleri depolamıştır. Bu besinler kullanılmaya bozulmuş, çöpe dönmüş, toksine dönmüş ve hepsi birleşip bir vücutta bir çöp yığını oluşturmuştur. Bu çöp yığını belli bir noktaya geldikten sonra artık vücut bunu tolere edemiyor ve başlıyor hastalıkların oluşmasına. Damar sistemi bozuluyor, sinir iletim sistemi bozuluyor, kas iletim sistemi bozuluyor, sindirim sistemi bozuluyor.
Ve yine vücudun sinir iletim sistemi tekrar ettiğim gibi bozuluyor ve hastalıklar ortaya çıkıyor. Bu hastalıklar nelerdir? Migren, sinüzit, reflü, geğirme, gastrit, astım, bronşit, fibromiyalji, romatizma, romatoid artrit, topuk dikeni, huzursuz bacak sendromu, tansiyon, şeker, kolesterol, egzama, dermatit, mantar gibi bütün bu hastalıklar kronik hastalıklardır. Sebebi ise de vücutta birikmiş çöplerdir sevgili izleyiciler. Sizin yapmanız gereken vücudun kapasitesi kadar beslenip bu çöpleri temizlemenizdir. İşte bu da su diyet tedavisi buradan devreye giriyor. Bugün sizlere su diyet tedavisini anlattım. Su diyet tedavisinin faydaları ve mekanizmasını anlattım. Her sabah Doktor Hamit Çelik'i izlemeye devam edin. Sevgi ve saygıyla kalın. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.